Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Ford Focus MK2.5 aracımda bulunan iç ambiyans aydınlatma sistemini yeni iç ambiyans aydınlatma sistemine dönüşüm sağlayarak yeni bir görünüme kavuşumunu sağlamak istiyorum. Bugün o yüzden sizlerin karşısına geçtim ve bu uygulamayı sizlere anlatmaya karar verdim. Umarım videom hoşunuza gider ve bu videodan yararlanarak siz de araçlarınıza yapma imkanı sağlayabilirsiniz. Yeni sisteme geçmemde en büyük neden elimde gördüğünüz parça. Şu. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane trafo var. İplet kullanıcı arkadaşlarım veya bu işte uğraşan sevgili izleyicilerim çok iyi bilirler. Bunlar ipletlerin çalışmasını sağlayan elektrik düzeneği. Trafo diye geçiyor isimleri. Araçtan gelen 12 volt enerjiyi 0.5 volta dönüştürerek çıkış sağlıyor şuraya ve ipletlerinizin yanmasını sağlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada 4 tane vardı. Aslında benim arabamda 5 tane mevcuttu. Beşincisi patladı. Yani göğüste olan patladı. Bakın bu sistemi eğer kendiniz yapmadıysanız, nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız büyük bir tehlike arz etmekte arkadaşlar bu. Sizler için söylüyorum. Benim göğüste olan parçam yolda güzergahtayken seyir halinde daha doğrusu patladı. Ve böyle bir dumanlar çıkmaya başladı. O anda soğukkanlılıkla sağa doğru çektim. Ve arabamı nereye taktığımı bildiğim için hemen çıkarttım. Çıkartmama rağmen halen yanmaya devam ediyor. Çünkü o içindeki kimyasal patlamaya devam ediyordu halen. Ve o koku bir hafta benim arabamdan çıkmadı arkadaşlar. Bu eski donanımı çöpe attım. Bu yaklaşık benim başıma 1,5 yıl önce geldi. Şimdi yeni sistem bana neler getiriyor? Bir kere sürekli çalışmasını engelliyor. Açılabilir, kapanabilme özelliğine sahip. Telefon üzerinden kontrolü sağlanıyor bu sistemin. Ve tek bir renge bağlı kalmıyorsunuz. Birçok rengi kullanabiliyorsunuz. Üçüncüsü şeffaf bir yapıya sahip olması. Çünkü uyguladığınız yerde eğer araç donanımınız daha doğrusu iç trimlerinizin, döşemelerinizin renk deseni aldığınız renge uyumlu değilse ipletlerde sırtarıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu çünkü şeffaf bir malzeme. Olduğu yere kamufle olarak uyum sağlayabiliyor. Dördüncü sebebi ise elektrik devresini bir kart üzerinden sağladığı için patlama riski yok arkadaşlar. İlk önce bu sistemde bize 3 tane alternatif sunuyor sistem. Kapı kollarının içine arabanızın döşemesinde bulunan cepliklere veya ayak altına aydınlatmanıza imkan sağlıyor. İpleti zaten saymadım. O zaten ana sistem. Biliyorsunuz benim arabamda zaten ayak altı aydınlatmalar mevcut. Şerit ledlerim var. Onlar da aynı şekilde RGB özelliğine sahip. Ve güzel bir yanı arabamın içinde bulunan modüler sistemle şu anki takacağım modüler sistem birebir birbiriyle aynı yazılım. Tek bir program üzerinden hepsini kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Bu güzel bir avantaj oldu. Bu kapıların içine yerleştireceğiniz ledler şöyle bir parça. Şuradan şöyle ben yerleştirdim, şu şekilde görünüyor. Bu parça kapı kollarının iç trim parçaları. Tabi sizin kendi arabalarınızda nasıl olur bilmiyorum. Bu benim Ford Focus MK2.5'un iç trimdeki kapı kolunun döşemesi. Bu parçamız bu şekilde. Şuradaki ana hattaki soket şu anda kapının üstünde bulunan, yani ponzotun üstüne montaj ettiğim modüllerin içine sabitleniyor ve bunun üzerine kontrolü sağlanıyor. Şimdi sizlere ponzotu da göstermek istiyorum. Bir tek şu anda sürücü kapısının ponzotu burada. Diğerlerinin montajını gerçekleştirdim çünkü. Ben bu videoyu da sizlerin bilgilenmesi için çekiyorum. Çünkü hepsini ayrı ayrı çekmeye kalksam videonun uzunluğu en az 20-30 dakika olur ve bu da sizi sıkar zaten arkadaşlar.
Genellikle gerçi çoğunuz atlayarak izlediğiniz için pek önem arz etmiyor aslında. Şimdi arkadaşlar bu sürücü kapımızın pontizotu. Şurada görmüş olduğunuz şeffaf yapıdaki ipletimiz mevcut. Bunun içinde diğer ipletteki gibi bir elektrik hattı geçmiyor. Bu şeffaf bir yapıya sahip bir malzeme. Sadece içinde yansımalar mevcut ve bu yansımalarla ışıklar içinde dağılıyor. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi arkadaki montaj bölmesini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi iki tane şöyle modül parçası bulunmakta. Şunlar. Bunların bir tanesinin ucu burada, bir diğerinin ucu ise şurada. İki tane led ucu mevcut. Bu ledler birisi buradan yanıyor, birisi buradan yandığı zaman orta tarafa yansıtmayı sağlayarak daha güzel bir ışık potansiyeli sağlıyor sizlere. Ben buraları güzelce yaptım böyle kendim. Ve şuradan şöyle bir tane soket yaptım uçlarına. Olur ya ileride kapıma bir şey gelirse, zarar gelirse veya bir şey olursa veya başka bir proje yaparsam rahat bir şekilde söküp çıkartmam için direkt bağlamak yerine şöyle soket yaptım. Ha şurada da şunu da hatırlatmak istiyorum. Bazı sevgili kardeşlerim hep bana soruyor. Abi arabanın kapılar açıldığı zaman arabanın altına logo vuruyor mu diye. Evet vuruyor benimkinde. Şimdi onu nasıl yaptığımı da göstereyim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz parça var ya, bakın şöyle sevgili arkadaşlar. Şu. Burayı şöyle güzelce ben kendi kılavuzu var zaten. Onunla deldim. Buraya yerleştirdim. Şöyle görünüyor. Şöyle duruyor hatta. Yine aynı şekilde onun ucuna da şöyle şimdi soket yapacağım. Bunu da aynı şekilde bağlayacağım. Ve kapımı açtığım zaman yere Ford logosu yansıması gerçekleşecek. Yani yapmışken hepsini elden geçirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Arabamın başına geçelim ve orada işlemlere devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi işlemleri bitirdim. Kapıları yerlerine taktım. Videonun başında da gördünüz nasıl çalıştığı hakkında. Şimdi sizlere detaylı olarak anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sade bir Focus olarak görünüyor şu anda araba. Yani normal standart görüntüsü, fabrikasyon görüntüsü. Ve şu anda hayatını canlandıralım artık arabamızın. Şöyle açma kapama düğmesine basalım. Evet. Bizi en son hangi renk ayarladıysak o renkle karşılıyor arkadaşlar. Ben en son galiba ayarlamak için böyle yeşil ayarlamışım. Yeşilde kalmış. Ben favori olarak maviyi kullanıyorum. Mavi benim daha çok hoşuma gidiyor. Zaten biliyorsunuz, daha önceki videolarımdan biliyorsunuz. Tüm aydınlatma sistemlerinin hepsini, iç dizaynı falan hepsini komple mavi yapmıştım. Mavi ile güzel oluyor. Ben maviyi seviyorum. Ama orijinal Focus'larda kırmızıdır. Kırmızı yaptığımız zaman bu şekilde kırmızı da olabiliyor sevgili arkadaşlar. Veya diyelim ben biraz çılgınım diyelim diyorsunuz. Mor. Buyurun. Mor ışık. Döndürelim şöyle. Pembe. Sarı. Yeşil. Turkuaz. Bin bir çeşit rengi giriyor arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu şekilde. Görüyorsunuz kapı kollarının içi şöyle iplet dizaynı bu şekilde. Şuradan şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde görünüyor. Şimdi uygulamada bazı modlar var sevgili arkadaşlar. Mesela diyelim ki değişik bir şeyler olsun istiyorsunuz. Bugün bu şekilde flash yapabiliyor. Şimdi bazı çok bilmiş arkadaşlar pavyon diyecek ama önemli değil. Mesela renkten renge geçebiliyor böyle. Bir sürü çeşit mod var. Mesela bakın yavaştan yavaştan dönüyor. Mesela yavaş geçiş.
renkten renge. SOS tarzında şöyle. Veya müzik moduna göre ayarlayıp çaldığınız müziğe göre ritim tutturarak çalışabiliyor. Veya sizin konuşmanıza göre, sesinize göre algılıyor. Ben şu anda hem video çektiğim için hem de kameradan uygulamayı açtığım için şu anda bunu desteklemiyor ama normal bir şekilde kullandığım zaman bu özelliği destekliyor sevgili arkadaşlar. Veya çalışma günlerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle hemen kendi modumuza geçelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yaptırmak isterseniz veya hoşunuza giderse bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ben artık tercihimi bundan yana kullandım. Videonun başında da söylemiştim sevgili arkadaşlar. Patlama olayı beni son şeye getirmişti. İnsanın başına gelmeyince bazen terkinleri aldırış etmiyor insanlar. Ama artık sağ olsun bizim de başımıza geldi. Allah sizlerin başınıza getirmez inşallah böyle bir durumu diyorum. Ve ben bu işlemi bu şekilde yaparak geçiş sağladım. Evet sevgili arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.